Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çocuklar için yavrulu karyola yatak yapımını detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Karyolamızın ekonomik olması tercih edilmiştir. İsteğe bağlı yatak başlığı ve ayaklık parçaları istenilen modelde yaptırılabilir. Karyola toplama işlemi yaparken vidaların dışarıdan gözükmemesi için piyasada farklı markalarda bulunması kolay olan kırılmaz şeffaf açılı çektirme kullandım. Oldukça sağlamdır. Tavsiye ederim. Alırken mutlaka içerisinde montaj master aparatı olmasına dikkat edin. Eğer yoksa almayın. Farklı markalara bakın. Açılı çektirme 3 parçadan oluşmaktadır. Video başında paylaştığım malzeme listesinde parçaların ebatları mevcuttur. Bu listeyi bulunduğunuz bölgede ebatlama yapan işletmeye vermeniz yeterli. Parçaların bütün kenarlarının PVC olmasını belirtmeyi unutmayın. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Şimdi montaj aşamasına geçelim. Bu arada vereceğim detayları kaçırmamaya dikkat edelim. Burada yatağımızın altında bulunan yavru yatak şase montajını yapıyorum. 1 ve 2 nolu parçaları birbirine montajı yapılırken 1 numaralı parçamıza 2 numaralı parça bindirme olacağı için 1 numaralı parça erkek, 2 ise dişi olacak şekilde çektirme kullanıyorum. Çektirme montajında kullandığım vida 4x18'dir. Bir takımda toplamda 4 adet kullanılmaktadır. Bu arada malzeme soft beyaz MDF 18 mm kullanıyorum. Örnek vermek gerekirse alttaki parça üzerine üst parça bindirme olarak montaj oluyor. Alt parçada erkek, üst parçada dişi kullanılır. Bindirme olarak kullanılan parça yatay veya dikey kullanılsa bile bu parçaya dişi çektirme kullanılır. Kasa içerisine gelecek olan 3 nolu parçamızı dolap birleştirme aparatı L demir ile montajını yapıyoruz. Tamam. Şöyle 20 santim buradan verdim. Şu şekilde. Oradan da 20 santim verdim. Daha sonra 3'e böldüm. Hepsi tam böyle merkez olacak şekilde. Şu şekilde. Ölçülerimi verdim zaten. 47 geliyor benim ölçüm. Hani çok da öyle bir milimetrik ölçüye gerek yok.
Şöyle 8 tane aldım ama ben 2 tane karyola yapacağım. Birini kendi kızıma yapacağım. Diğerini de yeğenime yapacağım. O yüzden 8 grup aldım. Şöyle 4 tane 3,5 santimetrelik şöyle teker. Bu da nereye olacak? 3,5 santimler. Şöyle kenarlarda olacak. Altına sürerken hani sağa sola sürtmesin diye şu şekilde kenarlarda olacak. 4 tane de şöyle 4 santimlik olacak. Bunlar da şöyle yatağımızın altında olacak. Şöyle 4 tane de şu şekilde montajını yapacağım. Bunlar diğer karyolanın. Şu şekilde ileri geri çekeceğiz malzememizi. Yatak buraya gelecek. Parçamız bu. Şöyle yapalım. Şu an fazla çekemiyorum. Şimdi üst kısma geçeceğiz. Şimdi bunlar bizim üst parçalarımız. Üst tarafın kasnağı diyelim. Şöyle şunları birer tane yapacağım. Bir tane ona. Şöyle ufak bir parçamız var. Bazı plastik parça. Yarım santimlik. Onun montajını yapacağım. Video başında vermiş olduğum patlatma resmine bakarak karyola toplama işlemini yapabilirsiniz. Malzeme listesinde bulunan 8 cm ayarlı plastik ayaklar bu şekilde montaj olacaktır. Bunların amacı yavru karyolanın ileri geri ayarını sağlamak. Arkadaşlar şu an yavru yatağımız içeride. Klepe montajını yapacağım. Şöyle ağaçlarla destek yaptım. Mesafe ayarlamasını yaptım biraz. İşte burada neye dikkat ediyoruz? Biraz alttaki boşluğun fazla olmasına dikkat ediyoruz. Halı falan varsa hani kalkarken sürtmesin diye. Veya altta halı koyulduğunda yukarıya çarpmasın gibisinden.
Şöyle yerlerini ben ayarladım. Delikleri var burada. Deliklerini deliyorum. Kulpların. Şu şekilde porselen kulp kullanacağız. Yuvarlak, topuz. Deliklerini deldik. Şimdi ayarlamasını yapacağız. Hani bunları takmamın sebebi ayarı yapmak için. Şöyle sıkıştıracağım. Şöyle yerine üstüne kaldım. Arka taraftan 3,5x30 vidalarımızı atacağız. İşlemimiz tamam. Şu şekilde. Bunu yanda Bu da yeğenime yapmış olduğum karyola. Doğuran yataklı karyola. Şöyle daha sonradan panjur kapak modeli kafalık yaptık. Taktık üzerine. Bu dolabı da daha önceden ben yine yapmıştım. Şöyle çekmeceli filan. Panjur hani uyusun diye. Panjur kapağı. Şu şekilde yapalım. Yani uyum sağlasın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok rahat bir şekilde çalışıyor. Yani dengesiz bile itsek şöyle yerini alıyor. Yeter ki tekerlerin ayarlarını düzgün yapalım.